Videoya hoş geldiniz. Bugün testosteron tier list yapıyoruz. Bu bayağıdır kafamda aklımda olan bir şeydi beyler. Bunun bir seviye üstü testosteron full rehber videosu olacaktır. Fakat testosteron full rehber videosunu yapmadan önce bir kan tahlili yapıp güncel testosteron değerlerimi, daha sonra da bir ay boyunca hayvan gibi bir arttırma döneminin before after'ını koymak istiyorum o full rehberin içerisine. Ki mantıklı olsun vesaire vesaire. Ama şimdi beyler elimizde bir tier list var. Şimdi ilki 4 ila 6 yumurta uykudan yarım saat önce 4 ila 6 yumurta yemek. S tier. Hatta direkt ölümcül. En iyisi olabilir. Abi kolesterol gecenin bir yarısı testosteron yapmak için kullanılıyor. Tamam, vücudunuza böyle sağlıklı kolesterolü yüklüyorsunuz organik yumurtalardan uykudan yarım saat önce ve uyandığınızda dalga demir gibi oluyor. Bu çok sağlıklı bir gösterge. Eğer erkekseniz ve uyandığınızda dalganız demir gibi olmuyorsa aslında endişe verici olabilir. O yüzden gidip testonuza bir check-up yaptırabilirsiniz. Ciddiyim. Devamı. Vitamin D3 10.000 ünite galiba. Hemen şurada bir tane vitamin D3'üm var gördüğünüz gibi 10.000 ünite. Gidip internetten, Trendyol'dan falan almanızı önermem. Gidip eczaneden D vitamini 10.000 ünite istiyorum diyebilirsiniz. Eğer D vitamininizi baktırdınız, kan tahlili falan filan verdiniz ve çok düşükse de 20.000 ünitede alabilirsiniz. Gidip dışarıda güneş ışığına işte 7-8 saat maruz kaldığım günlerde bile D vitaminim eksik çıkabiliyordu. O yüzden inanmayın, işte ne bileyim çok alırsanız işte toksikleşebilir, işte zehirli olabilir falan. Come on bro. Diğer testo boosterlar, ben bunlara inanmıyorum abi. İçerisindeki eser miktar çinko magnezyumdan bir gram olmaz beyler. Testo booster kullanmayın amına koyayım. Diğeri. Şimdi buradaki konular birazcık değişik. Burada bir tereyağı görüyoruz ama buradaki çimen simgesi nedir? Grass fed butter diye bir mevzu var, tamam mı? Bu da tereyağını yapılan ineğin tamamen çimenle beslendiğini, otla beslendiğinin göstergesi. İnekler tahıllarla da beslenebilir, grainlerle de beslenebilir. Ama otlarla beslenmesi abi bizim için, testo için daha doğrusu en optimal şeydir. O yüzden tereyağı alırken, hatta et alırken de onu da deneyeceğim. Grass fed yazısı, yani otla, çimle beslenilmiş yazısını görmemiz, dikkat etmemiz aslında çok önemli. Fakat yurdumda maalesef bu grass fed diye bir mevzu yok. Gidip yurt dışından ithal alabileceksiniz. Sipariş verebileceğiniz yerler var. Ama bunun da bilincinde bulunsun. Sırf ülkemizde yok diye bundan da bahsetmemek olmazdı. İkinci sırada grass fed meat, yani kuzunun, ineğin doğumdan ölüme kadar otla, çimenle beslendiği ve onun kesildiği et bu. İnekler, kuzular vesaire kesilmeden bazen son süreç hızlansın diye işte tohumlarla falan beslenebiliyor ama dediğim gibi bu çok östrojenik oluyor. O eti östrojenik yapıyor. Böyle çok derin mevzular var bilmediğiniz. Ama eğer grass fed almıyorsanız abi bunu maksimize testosterona sahip olamayacaksınız ve östrojenik besleneceksiniz. Aynı şekilde eti falan filan alırken en sağlıklı metot bence gidip direkt köylerden falan sipariş etmek. Onun dışında gidip süpermarketlerden falan aldığınızda plastiğin içine sarılmış bir vaziyette alıyorsunuz. Bu da ya plastikte direkt östrojeni taklit eden bir şey olduğu için testomuza bir saldırı, bir hakaret. O yüzden dediğimi yap. Grass fed butter'ı da bulamazsanız en iyi çevirisi bence köy tereyağıdır. Yani köy tereyağı alın. Kokusu sağlam, tadı güzel bir tereyağıyla yapın. Yumurtalarınızı 4 ila 6 tane uykudan yarım saat önce. Ve uyandığınızda demir gibi bir dalgayla güne başlayın abi, ciddiyim bu arada. Devam ediyoruz. Compound lifts diye koydum bunu. Spor iyidir. Testoyu güçlendirir. Ağır squatlar, ağır deadliftler, ağır benchler girerseniz testo işin içindeyse spor aslında kaçınılmaz bir şey. O yüzden sporu yapın. 8 saat uyku çok önemli. 10 saat birazcık tembel olabilir. 9 saat birazcık yani abartı falan olabilir ama 7 az. 6 basitçe bir kadınsın. 1 ila 7 kabul edilemez. 8 saati ayarlayıp tutturmanız lazım artık. 9'da yatıp 8'de mi kalkıyorsunuz, 7'de mi? Onun hesabını falan filan yapın. 8 saatlik bir uyku düzenleyin ve alın beyler. Devam ediyoruz. 10 ila 12'de yatmak. Bu da önemli. Testo özellikle 10 ila 12'li saatlerde uyuduğunuzda akıcı bir şekilde pompalanıyor. Ama 8 saat uyumak kadar önemli olmadığı için bunu B'ye koydum. Ayçiçek yağları direkt östrojenik bir şeydir. Dışarıda yediğiniz yemekler, sipariş verdiğiniz yemekler tamamen ayçiçek yağı ile yapılır. Bunun sebebi de güçlü olmanızı istemiyorlar beyler. Testosteronunuzun güçlü olmasını istemiyorlar. Sizi zayıf tutmak istiyorlar. Dışarıdan yemeyin. Reddedin lan. No fap. 2 hafta 31 çekmedikten sonra bünyede oluşan açlık, keskinlik, libido çok değerli şeyler, çok önemli şeyler. Gidip 2 hafta sonra peki 31 çekince bunların hepsini kaybetme sebebimiz ne Uğur abi?
patlattığında kanka, ne zaman patlatırsın ya, bembeyaz bir şey fırlatırsın etrafa. O zaman beyin diyor ki bir dakika, ben bebek yaptım. Daha demin hayatta başarılabilecek en yüksek şeyi başardım. O yüzden rahatlayabilirim. Ve vücuda prolaktin veriyor, uyku basıyor, rahatlama hormonları falan salgılanıyor, endorfin falan. Ve mal oluyorsun. NoFap iyidir ama. 2 hafta falan cebinizde bulundurun. Enerji artar, açlık artar, erkeklik artar, libido artar, her şey artar. Ateşli karılara pompalamak diye galiba bunu çevirebiliriz. Bu da A tier'dır. Testo direkt zaten bir erkek seks hormonu olduğu için seks sırasında da tabiri caizse iyi akar. Ateşli seksler sarar. Brotherhood. Ben bunu S'e koymak istiyorum. Nedir abi Brotherhood? Uğur abi İngilizce konuşuyorsun, anlamıyorum beyler. En basit tabiri kardeşlik diye çevirebiliriz. Etrafınızda sizin gibi başarılı, yüksek testolu, görünüşüne, diyetine sadık, iyi bir insan olan arkadaşlarınızın olması ve onlarla bu hayatta büyümeniz, birbirinizin zayıflıklarını göstermeniz çok değerli bir şey. Etrafında maskülen bir erkek olması, maskülen erkeklerin olması, böyle bir grubunun olması çok değerli ve maalesef konu bu ülkeye geldiğinde ya da dünyanın herhangi bir yerine geldiğinde çoğu zaman kolay bulunan bir şey değil. O yüzden bu kanalın amaçlarından birisi de bu. Kişisel gelişime başlayan erkekleri kişisel gelişime başlamak için teşvik etmek ve onları bu Brotherhood kategorisine uyumlu yapmak. Çok değerli bir şey. Etrafınızda sizin gibi güçlü insanların olması, zayıflıklarınızı birbirinize söylemeniz, beraber gülmeniz, arkanızdan iş çevirmemeleri, gerçekten iyi bir insan olmaları. Sparring, dövüşmek. Bunu A kategorisine koyabilirim. Bunun hakkında çok klinik bir araştırma yok ama kesinlikle arttırdığını söyleyebilirim. Hormonlarınızı pozitif yönde arttırdığını söyleyebilirim. Dövüşmek iyidir. Her erkeğin cebinde olması gereken bir şeydir. Gidip biraz misal boksa yazılmayı düşünüyoruz. Abi boksa yazılmasanız bile gidip bir işte ped alıp bir eldiven alıp arkadaşınızla falan filan böyle 1-2-2-1 falan filan gibi şeyler yapabilirsiniz. Böyle terleyebilirsiniz. O boks aslında çok da güzel bir kardiyodur. Boks önemli ya. Bir kere dayak yemelisiniz abi hayatta. Diğer soya. Tamam. Soya direkt östrojeni taklit eden iğrenç bir şey. Soya lesitini, soya fiki falan bulunan her şeyi yemeyin abi. Soya direkt östrojenik bir şeydir. Hatta internette soy boy diye bir terim var. Böyle testosu düşük beta erkekleri göstermek için kullanılan böyle hafif minik bir terim. Soya sosu içeren şeyleri yemeyin. Soya sütüdür. Soya direkt işte sushilerin içinde falan filan olur. Yemeyin abi. Soya östrojeniktir. Kötüdür. Vegan olmak. Mal mısınız oğlum? Et yemiyorsunuz. Bu da galiba stresli ya. Kaka yapmak diyecektim de ama stres daha mantıklı geldi. Stres testonuzu düşürür bu arada. Çünkü kafanızın içinde sindirik düşüncelerle 7/24 yaşayamazsınız. Ama stresi nereye koyalım? Şimdi testoyu düşürdüğü için buraya koymak istiyorum ama stresli olmamak diyorsak da neyse. Evet. Testoyu arttırma metodu tier list bu. Testosteron full rehber yapacağım. Çok istiyorum ama dediğim gibi gidip beyler bir kan tahlili vermem lazım. Şu ana kadar hiçbir kan tahlili falan filan yaptırmadım. Sonuçlarımı çok merak ediyorum. Bu kadar dedi. Hadi bay bay.